Bundan tam 85 yıl önceyi bir düşünün. Sosyal medya yok, X yok, Instagram yok, YouTube bile yok. Ancak hiçbiri olmamasına rağmen radyodan yapılan bir yayın milyonları sokağa dökmeyi, ortalığı karıştırmayı ve hatta çok daha fazlasını yapmayı başardı. Kısaca anlatayım. 30 Ekim 1938'deyiz. Milyonlarca Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının dinlemekte olduğu CBS radyosu, Wells'in Dünyalar Savaşı romanını bir radyo tiyatrosuna dönüştürmeye karar vermiş. Ciddi bir ses romanı okumaya başlıyor. Tabii başında yahut sonunda bu bir romandır ifadesi de yok. O gün radyosu açık olan herkes Marslıların dünyayı istila ettiğine inanıyor. Çünkü romanı okuyan ses bir felaket haberi verir gibi ciddi, anlattıkları da daha önce görülmediği kadar korkunç. Sonra ne mi oluyor? Dev bir kaos. Sokaklarda kaçışan on binlerce insan, birbirlerine veda edenler, yanına son parasını alıp yola koyulanlar, kırsala doğru göç, kilitlenen sokaklar, elinde av tüfekleriyle bekleyenler ve çok daha fazlası. Yani kelimenin tam anlamıyla radyo, daha genel tabiriyle medya dolayısıyla ortalık feci halde karışmıştı. Bu medyanın bilgilendirme, kültürel devamlılık, toplumsallaştırma, kamuoyu oluşturma ve eğlendirme olarak literatüre giren 5 fonksiyonunun yanına bir yenisini daha eklemiş oldu. Dezenformasyon. Bugün İsrail'in yapmaya çalıştığı da 6. fonksiyonu devreye sokmaktan başka bir şey değil. Bu içerikte İsrail'in daha çok medyayı kullanarak giriştiği dezenformasyonu ve oldukça sorunlu halkla ilişkiler stratejilerini masaya yatıracağız. Üstelik baştan söyleyeyim, buna yeni başlamadılar. Merak etmeyin, bolca makale taradığımız, çok sayıda kaynak kullanarak hazırladığımız içeriğimiz tüm bu süreci baştan sona tüm detaylarıyla anlatacak. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz dedim ancak sizden küçük bir ricam olacak. Dünyayı ilgilendiren her mesele için hazırladığımız özel içerikler devam edecek. Size her gün en az bir nitelikli video izlemeyi vaat ediyorum. Shorts bölümü, canlı yayınlar ve topluluk özelliğiyle paylaştığımız infografikler dahil YouTube deneyiminizi daha iyi hale getirme çabamız sürecek. Tek beklentimiz birkaç saniyenizi ayırıp abone olmanız. Teşekkür ederim, hemen lafa giriyorum. Bu içeriği yapma, dolayısıyla araştırmalara girişme fikri sosyal medyada karşılaştığım bir bilgi notuyla ortaya çıktı. Bilgi notu, İsrail'in bugün yaptıklarını anlatan ancak bugünden yaklaşık 19 yıl önce yayınlanmış bir dergiden çıkmıştı. Yıl 2004. Makalenin başlığı İsrail'in halkla ilişkiler stratejisi olarak seçilmiş. Ve tüm bu süreç 7 farklı adımla özetlenmiş. Biz şimdi bu 7 adımı bugün gerçekleşen 7 hamleyle eşleştirelim. Üstelik bunu içeriğin editörü olan Nazif Menteş yapmayacak. Ben sadece dergide yazan maddeleri sayıp bugünden örnekler vereceğim. Gerisi size kalmış. İlk adım. Herhangi bir ölüm haberi duymadık, araştıracağız. Zihninizde hemen canlanmış olmalı. 7 hamlenin ilki 17 Ekim günü El Ehli Baptist Hastanesi'ne vuran İsrail'in bir çırpıda burayı biz vurmadık deyişine fazlasıyla benziyor. Üstelik bunu yaparken öyle yoğun bir çabaya girişiyorlar ki sosyal medya başta olmak üzere kelimenin tam anlamıyla tüm tuşlara basıyorlar. Dünyanın dört bir yanından binlerce insana aynı anda bizim bundan haberimiz yok dedirtmeyi başarıyorlar. İkinci adım. İnsanlar öldü ancak bunu Filistin bombaları yapmış olmalı. Evet, bildiğiniz üzere bunu da yaptılar. Hastane saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez ortaya atılan Hamas yaptı, işte bu da videosu denilerek dolaşıma sokulan gönderilerin farklı tarihlere ve farklı konumlara ait olduğu yalnızca birkaç dakika içerisinde analistler tarafından ispatlandı. Yani 7 adımın ikincisinde de çuvallanmıştı. Ancak İsrail bu. Denemeye devam ettiler. Üçüncü adım. Evet, vurduk ancak onlar teröristti. Saldırıyı Hamas'ın yaptığını göstermek için hazırlanan videolar deşifre olduktan hemen sonra İsrail hastanenin garajında teröristler vardı demeye başladı. Hatta vurulan noktanın kasıtlı olarak seçildiği, siviller zarar görmesin diye garajın vurulduğu dahi söylendi. Ancak bugün 500 sivilin o saldırıda hayatını kaybettiği Birleşmiş Milletler raporlarına dahi yansımış durumda. İsrail 3'te 0 gitti ancak tabii ki 4'ü de deneyeceklerdi. Dördüncü adım. Öldürdüklerimiz sivildi ancak teröristler onları canlı kalkan olarak kullanıyordu. Bu adımda İsrail'in Gazze saldırıları sırasında tabii ki kullanıldı. İsrail ordu sözcüsü hastanedeki insanlar Hamas unsurlarını saklamak için çaba sarf ediyordu dedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer ve hatta ABD'ye tünellerin yerini tarif edecek kadar onlarla iç içe BBC bile burada Hamas izine rastlayamadık açıklaması yaptı.
Yani İsrail 4. adımda da istediği sonucu elde edememişti. Sıradakine geldik. 5. adım. Bölgede hiç savaşçı olmadığını kabul ediyoruz. Sivilleri yanlışlıkla vurduk ancak savaştığımız insanlar sivilleri bilerek öldürüyor. Bir ülke hiç mi değişmez dediğinizi duyar gibiyim. Zira 2004'te yayınlanan makalenin 5. adımı da bu savaş süresince net biçimde uygulamaya sokuldu. Rumen gazeteci Cristina Cleaciu, Tel Aviv'den canlı yayın yaparken saldırı altındaymış gibi yere yatmayı tercih etti. Arkada sakince bisiklete binen, endişesiz yürüyen insanlar varken siper almayı tercih etti. Tehdit altındayız, her an öldürülebiliriz dedi. Ancak Rumen gazeteci, İsrail'in bu içerik yazıldığı sırada 5000'i geçen cinayetine herhangi bir açıklama yapmayı uygun bulmamıştı. Yani öldürenin kimliği kendilerinden olduğu sürece gizlemeyi seçiyorlar. Ancak tabii ki diğer 4 adımda olduğu gibi bunda da başarılı olamadıklarını söyleyebiliriz. Hadi sıradakine geçelim. 6. adım. Biz onlardan çok daha fazla sivil öldürüyoruz ancak siz diğer ülkelerdeki durumu görmüyorsunuz. İsrail tabii ki bu adımı da hayata geçirmişti. Netanyahu yaptığı konuşmalarda 16. yüzyıla kadar giden atıflarda bulundu. Anlattığı hiçbir şey İsrail'in yaptığı katliama yaklaşmıyordu bile. Anlattı. Hitler'den örnek vermekten kaçınmadı. Orta Doğu'daki tüm sorunları tek nefeste sıralamaya çalıştı. Ancak dediğim gibi bir tek kendi yaptıkları zulümlerden bahsetmeyi tercih etmedi. Tabii ki bu adımda bir karşılık bulamadı. Çok sayıda tarihçi Netanyahu'nun açıklamalarındaki tutarsızlıklara dikkati çeken yayınlar yapmaya başladı. 6'da da çuvallanmıştı. 7. ve sonuncu adım. Neden hala İsrail'den bahsediyorsun yoksa sen Yahudi karşıtı mısın? Evet, son noktaya geldik. İsrail 6 adım boyunca gördüğünüz gibi denedi. Başarısız olan 6 adımın ardından ise sıra o klasik soruya geldi. İsrail bu soruyu sormaktan hiç geri durmuyor. Zora girdi her an konuyu, karşısındakileri tek bir tipe indirgemeyi bir şekilde başarıyor. Beni eleştirenler Yahudi karşıtlığı yapıyor diyor. Halbuki Gazze'de işlenen insanlık suçlarından bahsetmek, buna karşı durmak, bir tavır, bir davranış oluşturmak kimseyi antisemitik yapmıyor. İsrail çocuk öldürüyor demek, gerçeği söylemekten başka hiçbir şeye asla tekabül etmiyor. Hep birlikte 7 farklı adımı masaya yatırmaya çalıştık ve İsrail'in yıllardır değişmeyen stratejisini de birlikte görmüş olduk. Aslında söz konusu durumdan İsrail'e yakın organizasyonlar da haberdar. Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı günden beri sık sık doğrudan, bazen ise dolaylı biçimde İsrail'e desteğini açıklamaya devam ediyor. Komisyon, kendilerine iletilen raporlarda savaşa dair paylaşılan her 100 görüntüden 55'inin farklı tarih ve olaylara ait olduğunu ifade eden bir açıklama yayınladı. Bu açıklamanın hemen peşine ise Meta ve TikTok'a yönelik yapılan şeffaf olun ve durumu bize raporlayın talebi eklendi. Burada ilgi çekici taraf şu: AB'ye sunulan raporda yanlış ve yanıltıcı olarak işaretlenen içeriklerin çok büyük bir kısmı İsrail'e dair manipülasyonlar içeriyordu. Buna İsrail'in biz vurmadık dediği hastane görüntüleri de dahil. Yani İsrail'in destekçileri dahi bu dezenformasyon ve manipülasyon sürecine son derece hakim durumda. İsrail, Orta Doğu'yu kendi isteklerine göre şekillendirme çabasına da yeni girişmedi. İçeriğin bu noktasında biraz da bu detaylara yer vermek istiyorum. Öncelikle onların kendilerince net ve asla değişmeyen 3 farklı tehdit algısı olduğunu söyleyelim. Birincisi, uzun menzilli balistik füzelere ve nükleer silahlara erişmeye çalıştığı düşünülen İran. İkincisi, Güney Lübnan'ı kontrol eden ve etki alanını Suriye'nin güneyine doğru genişleten Hizbullah. Üçüncüsü, Gazze'yi kontrol altında tutan, Batı Şeria'ya doğru yayılmaya çalışan ve İsrail'le Araplar üzerinde etkisini giderek artıran Hamas. İsrail'in tehdit olarak bahsettiği bu üçlü bugün de İsrail'in öncelikli manipülasyon sahasını oluşturuyor. ABD medyasında 2016 ve 2023 yılları arasında çıkan İsrail haberlerinin %65'lik bir kısmı ülkenin bu üçlüye dair stratejileri, yaklaşımları ve bu üçlünün İsrail için yapabileceklerine ayrılmış. Yani İsrail için paylaşılan içeriklerin büyük bölümü Hamas, Hizbullah ve İran'ı merkeze oturturken manipülasyonların uğrak noktası da burası oldu. Üstelik 2023'ün sonlarına doğru ilerlediğimiz bu günlerde İsrail yeni bir cephe daha açmış durumda. Bu cepheye bir isim de verdim. Influencer cephesi. Hemen detaylandıracağım. İsrail'in Gazze saldırıları başladığından bu yana oyuncu, şarkıcı, futbolcu, basketbolcu ve İsrail'e yakın tüm influencerlar hep bir ağızdan İsrail'e destek paylaşımları yapmaya başladı.
Bu paylaşımların büyük bölümünde aynı argümanlar kullanıldı, konudan bağımsız görüntüler konuyla ilişkili gibi dolaşıma sokuldu. Yani İsrail en az Gazze'de uyguladığı baskı ve şiddet kadar güçlü bir lobi faaliyetiyle sosyal medya platformlarını da esir aldı. Filistin lehine çok sayıda etiket ve anahtar kelime sosyal medya platformları tarafından yasaklanırken tek sesli bir iletişim yöntemi tercih edildi, hedeflendi. Peki ne yapmak lazım? Sosyal medya üzerinden İsrail'in saldırılarını ve uyguladığı vahşeti gösterirken kan ve şiddet görüntülerini yayınlamamak çok önemli. Zira İsrail'e tepkiyi ve Gazze'ye olan desteğimizi açıklamak için sosyal medya platformları çok önemli. Bu noktada fırsat bulunan her an Gazze'nin yanında olan paylaşımlar yapıp bu süreci başkalarına da duyurmak hayati derecede kritik. Şimdi bir kez daha söyleyelim. Sesimiz çıktığı kadar Gazze diye bağırmamız ve bunu en ideal yöntemlerle geniş kitlelere duyurmamız şart. Yarın bugünden çok daha geç olabilir. Ben Nazif Menteş, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir radyo tiyatrosuna dönüştürmeye karar vermiş. Ciddi bir ses romanı okumaya başlıyor. Tabii başında yahut sonunda bu bir romandır ifadesi de yok. O gün radyosu açık olan herkes Marslıların dünyayı istila ettiğine inanıyor. Çünkü romanı okuyan ses bir felaket haberi verir gibi ciddi, anlattıkları da